Merhabalar. Hem lezzetli hem sağlıklı nefis bir tarif ile beraberiz. Malzemelerimiz oldukça kalabalık. Tek tek saymıyorum. Açıklama kısmından detaylara ulaşabilirsiniz. Çift kişilik hazırladığımız tarifte 4 adet bagetimizin ayak kısımlarını kesip derilerini çıkartıyoruz. Orta ateşte tenceremize 1 tatlı kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. Bagetlerimizin 4 tarafını yaklaşık 3 dakika kızartıyoruz. Sahne geçişleri sizi yanıltmasın, sürekli olarak çevirmiyoruz. 3 dakikada herhalde 2-3 kere çevirmemiz yeterli olacaktır. Tavukları direkt haşlamak yerine önden kızarttığımızda çok daha lezzetli olacaktır. Kızartma işlemimiz bittikten sonra tavukların üzerine çıkacak kadar ılık su ilave ediyoruz. Burada ılık su anahtar kelime. Suyumuz kaynar olmamalı ancak oda sıcaklığından da birazcık daha fazla olmalı. Tuzumuzu da ilave ettikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyor, altını orta ateşten kısık ateşe çeviriyor ve 40 dakika pişmek üzere yalnız bırakıyoruz. Sebzelerimizi kavurmaya geçebiliriz. Kavurmadan da ilave ettiğimizde pişmesinde sorun olmayacaktır. Ancak tavukla yaptığımız gibi önden kavurduğumuzda çok daha lezzetli olacaktır. Yine orta ateşte tavamıza 1 tatlı kaşığı tereyağı, 3 yemek kaşığı zeytinyağı ilave ediyoruz. 1 adet büyük boy soğanımızı 2 dakika kavuruyoruz. Akabinde 1 adet havucumuzu ilave ediyoruz ve havuçlarımızı da 2 dakika kavuruyoruz. 1 adet büyük boy patatesimizi ve 3 diş sarımsağımızı ekleyip 3 dakika daha kavuruyoruz. Sebzelerimiz kavrulurken terbiyemizi hazırlayabiliriz. 1 yemek kaşığı yoğurt, 1 yemek kaşığı un, 1 yumurta ve yarım limon ilave ederek iyice çırpıyoruz. Tavuklarımız neredeyse pişti. Sebzelerimizi ve baharatlarımızı ekleyebiliriz. Ağzınızın suyunun aktığını görür gibiyim ancak işimiz henüz bitmedi. Bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı zerdeçal, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyoruz. Baharatlarımızı eklediğimizde bagetlerimizin dağılmaması için üstten yavaşça karıştırıyoruz. Yaklaşık 10 dakika daha kapağı kapalı şekilde kısık ateşte pişirmeye devam ediyoruz. Terbiyemizin kesilmemesi için yemeğimizin suyundan birkaç kaşık terbiyemize ilave ederek terbiyemizin ısısını arttırıyoruz. Yine üstten hafifçe terbiyemizi karıştırıp 5 dakikacık daha pişirdikten sonra altını kapatıyoruz. Son olarak ince kıyılmış çeyrek demet maydanozumuzu ilave ediyoruz ve sebzeli tavuk yemeğimiz servise hazır. Afiyet olsun. Yedikçe bizi hatırlayın.